Hoş geldin. Hoş buldum. Müzikte ve kendi iç sesinle derinleşmen Aşıklar Atölyesi'yle birlikte mi oldu yoksa öncesinde de bununla derinleşiyor muydun? Müzik benim hayatıma çok erken girmedi. Yani ailemde müzik yapan ya da müzikle çok özel ilgisi olan birileri yoktu. Özellikle ergenlik yıllarımda daha da o artan kendinle baş başa kalma, kendini dinleme, kendini söyleme, kendini anlama ihtiyacıyla odama kapanırdım ve saatlerce gitarımla belli akorları tekrar tekrar döngülere sokup sonra bir süre sonra ona eşlik etme ihtiyacımı fark etmeye başladım. Ve o yıllardan itibaren beste yapıyorum aslında. Enstrüman benim aslında şarkılarıma eşlikçi. Yani ben müziğe eşlikçiyim demekten ziyade müzik bana eşlikçi. Lise yıllarımda çok istedim sahneye çıkmak, şarkılarımı insanlarla paylaşmak. Tabii yine ergenliğin devamı ve aslında en yoğun o benlik algısının oluşma sancısının en yoğun yaşandığı dönemde onaylanma ihtiyacı, görünür olma ihtiyacı çok başkaydı tabii. Başka bir tutku yaratmıştı orada. Evet, sırada Görkem var, Görkem. Dolayısıyla üniversite yıllarında sahneye çıktım. Bir müzik grubu kurduk. Ve üniversite yıllarından bugüne kadar aslında az çok küçük aralar, oğlumu doğurduğum yıllar dahil olmak üzere bazı aralardan geçip müziğe devam ettim. Yani Özgür'le karşılaştığım, tanıştığım Senin yolculuğun nasıl başladı bu alanlara? Yani nasıl yöneldin? Küçüklüğünden beri mi bunlarla ilgileniyorsun? Benim yolculuğum aslında dönüp baktığım zaman çocukluktan belli bir hikayenin içerisine doğdum. Yani ben doğduğumda babam zaten çalgı yapım işiyle uğraşıyordu. Dolayısıyla hep çevremde müzisyenler ve çalgı yapımcıları ile ilgili insanlar oldu. Ortaokulda bana epilepsi teşhisi konmuştu. Bu da odaklanmamla ilgili ve öğrenmemle ilgili, algılamamla ilgili, dolayısıyla dış dünyada çok zorlandığım bir süreç olarak ortaya çıktı. Konservatuvar yıllarına geldiğim zaman hem enstrüman yaptığın hem yani ağaca can vererek bir üretim yaptığın hem de bunu bir de müzikle taçlandırdığın bir eğitim çok güzel geldi ve ben o yıllarda ne kadar zorlansam da sağlığıma kavuşmam için çok faydasını gördüm müziğin. Müzik yine bir şeyler havada kalıyor, bir şeyleri daha böyle netleştirmek, bu dünyada somutlaştırmakla ilgili bir kısmını tutuyor ama bir de üzerine bir el sanatlarıyla uğraşınca o dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmamı, sağ beynimi kullanabildiğim kadar sol beynimi de kullanmayı öğrenmemi sağlayan bir süreç oldu. Benim için konservatuvara girdiğim zaman başlayan süreç hem müzikle, çalgı yapımıyla ilgili olan bir süreç hem de kendi hayatımdaki, kendi yaşadığım şeyleri şifalandırmamla ilgili bir süreç olarak başladı. Işık
Bu önemli. Aslında gerginliği transfer ediyorum her seferinde deliğe. Bu delikleri baskı uygulamamak için, onları üzmemek için hep asiste ediyorum. Burada gerginliği sonlandırıp bolluğu buradan teslim alıyorum. Derler ki bir ağaca yıldırım düşmüş ve bu ağacın gövdesindeki oyuğa pideri gelmişler. İlk şaman davulu böyle ortaya çıkmış diye bir rivayet var. Bunu böyle buradan mı? Şuradan yine düğümün başladığı yerden başlıyorum. Aşıklar Atölyesi'nin hikayesi nedir? Demin de sorduğunda nasıl gireceğimden korkmuştum. Şimdi yine korkarak nasıl toplarım diye bakayım nasıl akıyor. Ben de dinleyeyim yani bir yandan anlatıp bir yandan dinleyeceğim şimdi hikayeyi. Aslında bunu böyle içeriden bir yerden anlatmak daha kolay. Yani kendi bakış açımdan tabii anlatacağım nihayetinde ama kendi yolculuğumdan başlayıp vardırtmaya çalışayım. Artık belki pek çok şeye inancımın sarsıldığı değil ama pek çok şeyi olduğu gibi kabul etmenin yaşlarına geldiğimde aslında Özgür'le tanıştım. 2021 diye hatırlıyorum. O dönem hatırlarsınız belki birkaç sene önce arka arkaya çok yaygın yangınlar olmuştu Türkiye'de. Önüne geçmek her bir noktada çok zordu. Evet. Yani herkes gibi ben de çok üzülerek takip ediyordum ama bu sefer belki bu kadar büyük ölçüde olduğu için belki enerjisi başkaydı, bir şeyin habercisiydi bilmiyorum. Ama çok etkilenmiştim. Kendi hikayemde de bir şeylerin yanıp kül olduğu bir döneme aslında denk geliyordu. Ve normalde aslında başka planlarım olduğu halde ormanın çağrısını duyduğumda Kökler ve Dallar bu çağrıyla, bu isimle bir davet gönderdi müzik yapmam için orada. Çağrının ismi bu diye aslında gittim. Ve hiçbir konuda yani yaşayacağım o birkaç güne dair hiçbir beklentim ya da kafamda hiçbir soru işareti olmadan sadece gittim. Orada Özgür'le ve çok güzel dostlarla tanıştım. Algan'la da oradan tanıştık. Engin'le orada tanıştık. Yani şu anda bulunduğumuz, içinde bir şeyler üretmeye çalıştığımız küçük toplumun aslında çok önemli değerleriyle bizim için dostlarımızla orada tanıştık. Özgür'le de tanıştığımda aslında şöyle bir şey oldu belki. O anda çok fazla bir şey konuşulmadı, paylaşılmadı belki o akışlarda. Fakat döndüğüm zaman hem oradan kopmuş olmanın, oradaki harika enerjiden, insanların bir araya gelip gerçekten sanki ölmüşçesine aslında kaygısız bir yerden bir şeyler paylaşabildiğini gördüğümde içimde çok ciddi bir umutla ama bu umutu yaşatamayacak, dış dünyada yaşatamayacak olmanın korkusuyla dönmüştüm. Ve Özgür oradaki isimlerden çok güçle kalbimde atan bir isim haline dönüşmüştü. Nasıl olduğunu tarif etmek çok zor çünkü biz orada hiçbir şey paylaşmadık neredeyse. Fakat son gün ben oradan ayrılırken çok ağladım. Ve Özgür bana sarıldığında bana bir kadına değil de bir insana sarılır gibi sarılabildiğini hissetmek beni çok duygulandırmıştı. Bir ara ilk geldiğimiz gün de Olimpos'taydı bir inzivada. Bir ilişkimizin olmasına da karar verdiğimiz günde o gün. İlişkimizin olmasına karar verdiğimiz günle Aşıklar Atölyesi aynı günde olur. Bu zaman hikayesini de aşan bir şey paylaşmakta olduğumuzu hissettik. Yani dünyevi olanın ötesinde bir şeyi çok derinden hatırlattı. Böylelikle dedik ki, Özgür söyledi, Aşıklar Atölyesi diye biz bu yola çıkalım ve herkesin bizim gibi bunu beşeri dünyanın koşullarının dışında da daha derin bir yerden deneyimlemekle ilgili bir şeyler bulacağı, bir parça, belki bir ilham, belki bir hatırlayış bulacağı bir şeyler yapalım. Adı da Aşıklar Atölyesi olsun dedi. Evet, gerginliği nasıl? Gayet güzel. Evet, evet. Çok güzel bir davul oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi doğum günü kutlu olsun. Senin gibi genç bir dostumuzun oraya gelmesi, senin kuşağındaki birilerinin bunları merak ediyor olması bizim için çok heyecan verici. Başından sonuna olan süreç aslında bir noktada hep öyleydi. Çünkü bilinen bir şey yok. Hep bilinmeyen veya yeni deneyimlediğim. Bunu deneyimlemek, çekmek, içinde bulunmak gerçekten o yüzden güzel hissettiriyor. Hem hikayelerini, Aşıklar Atölyesi'nin daha derinden duymak
Ve Anadolu'ya bir şey söylemekten de belki ziyade Anadolu'yu dinlemeyi, uzun uzun yıllar dinlemeyi, büyüttüğümüz çocukların dinlemeyi sürdürebileceği bir yolculuk olmasını diliyoruz. Aslında sanki bundan önceki yaşamım boyunca hep Aşıklar Atölyesi için çalışıyor olduğumu ve bütün bu süreci ortaya koyabilmek için bütün hayatım boyunca çalıştığımı gördüm. İnsanın kendi hayatına dönüp bütün parçaları bir araya getirip ya çok güzel bu ya demesi hakikaten çok büyük bir lütuf. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Tüm zorluklarıyla ne kadar güzel olduğunu hayatımı görüyorum. Gerçekten bunu söylemek iddialıdır belki ama belki haddimi de aşıyorum ama görüyorum, ne yapayım, öyle hissediyorum. Burada olmak ve bunu yapıyor olmak ve Aşıklar Atölyesi'nin yaptığı her şeyin bir parçası olmak, çocukluğumla, gençliğimle, anneliğimle, kadınlığımla, kültürümle, ırkımla benim için bir şey ifade etmese de ifade ettiği bir dünyadan seslenerek. Anadolu'nun çağrısı olarak aslında yolculuğumuz başladı. Konuştuk Görkem'le ve yani bir şey yapmalıyız. Yani bu noktada biz bu toprakları seviyoruz. Bu topraklarda yaşamayı, buradaki kültürün ne kadar kıymetli olduğunu ve ona kendi kültürümüzle baktığımızda ne kadar değerli ve güçlü olduğunu ve o gücünün de ortaya konması gerektiğini düşündük. Dışarıda gözümüzle baktığımız, gördüğümüz, kulağımızla duyduğumuz her şey bizim benliğimizin parçalarını oluşturuyor ve biz bunu kendi olduğumuz toprakta Amerikalıların yöntemleriyle ya da Afrikalıların yöntemleriyle ya da işte Avustralyalıların yöntemleriyle ya da Orta Asya'dakilerin yöntemleriyle yapabiliriz. Ama Anadolu'nun kendi sesi var, kendi duyguları var, kendi bütünlüğü var ve o bütünlüğe sahip çıkmak ve o bütünlük noktasından ifade etmek bizim için her zaman çok kıymetli oldu. Bu noktada Anadolu'nun sesini duyurabilmek için peki biz burada nasıl bir bakış açısına sahibiz dediğimizde işte bu topraklarda 4 elementin yaygın bir şekilde kullanıldığını gördük. I said, empty your mind. Be formless, shapeless. Be water, my friend. Gölgelerimizden, karanlıklarımızdan çıkan, dönüştüren o ışık, Aşıklar Atölyesi'nin ışığı, tohumunun meyvesi, niyeti ne burada yani? Tarafımıza karşı verdiği ışık, ışığa hizmeti. Ne burada Aşıklar Atölyesi? Birlik. Birlik hali. Burada yalnız olmadığımızı hatırlamak. Çünkü yalnızız zannediyoruz çoğumuz. Ve bence en temel mesele de bu. Burada olduğumuza, birlikte olduğumuza, birbirimize desteğe hazır olduğumuzu hatırladığımız an zaten ışık gibi bir yere yayılmadan, dağılmadan dümdüz istediğimiz yere, eve, yuvaya döneceğiz inşallah. Bence öyle. Aşkımızı ifade ettikçe bunun aslında sürekli çoğalan bir şey olduğunu deneyimledik biz bu süreçte. Bu bizim için çok ilham vericiydi.
Çünkü her bir dostumuzla bambaşka aşklar, bambaşka hikayeler yaşadık. Çok güzel birliktelikler oldu. Bazı kopuşlarımız oldu, ayrılıklarımız oldu. Bazen bazılarıyla ara verdik. Bütün bunların hepsi sevgiliye duyulan aşk gibi o insanın kendi yaşamındaki, yani o yaşamı yaşayan bir sanatçı olarak bizim onu yaşama şekline olan hayranlığımız, onun bizim yaşama şeklimize olan hayranlığı üzerinden gelişen ilişkilerimiz oldu çok şükür. Aşıklar Atölyesi bize her adımımızda, her noktamızda o ilhamı hatırlatmak için ve bunu sadece bizim için değil, hepimiz için yapan bir alan olarak hizmetini henüz yeni başlatmış olmasına rağmen çok heyecan duyuyoruz. Çünkü onun büyüyeceğini, torunlarımıza, torunlarımızın çocuklarına kalacağına inanıyoruz. Bizimle ilgili olmadığı o zaman daha net anlaşılır. Evet. Bizimle ilgili olmadığı tam olarak anlaşıldığı gün herhalde Bizimle ilgili olduğu anlaşılır. Çok o ilk güne dönüp Evet, çok şükür inşallah diyeceğiz yani. kesinlikle. Demesek de olur da yani demesek de kabul. Ama olursa çok tatlı olur. Anlaşılmak çok güzel bir ihtiyaç, çok haklı bir ihtiyaç. Ne yaparsanız yapın. Yani karşılık beklemeden yaptığınızda bile burada yalnız olmadığınızı anlamak konusunda da aslında değil mi? Bunun en büyük kanıtı birinin el vermesi. Biz o konuda çok şanslıyız. Evet. Yani demin de işte söylüyoruz ya yani buradasınız mesela yapacak çok işiniz var ama burada bizimlesiniz. Herhangi bir akış getirdi ama burada bizimlesiniz. Bu çok büyük lütuf. Bu bir şey yalnız yapmadığımızın, yapamayacağımızın en güzel göstergesi. Engin o kadar çok yolculuklarda bizimleydi ki mesela. Yani o yüzden mevzu elbette ve tabii ki biz değiliz. Mevzu gerçekten hepimizin aşık olduğunu hatırlamamız. Anadolu bu hatırlayışa çok yakın. Ve istediğimiz kadar uzak hissedelim atalarımızdan kendimizi. Yeterince uzağa gidemeyiz. Anadolu'da doğmuş, bedenlenmiş insanlar, varlıklar olarak. O yüzden aşk olsun inşallah. Aşk olsun. Ve de öyledir. Aşk olsun. Hoş gitmiş. Sessizlik geldi. Artık susmanın zamanı. Dinleme zamanına geldik. Sesler ve harfler hepsi bu nehirde akar. Andan ana. Konuşurken kendimizi dinleriz aslında. Konuşmanın yerini kalbin melodisine bıraktığı